Evet artık yarı İzmitli olduk denebilir. Bu arada gene kameramanım yok. Malum sabahleyin milli takım hizmetinden sonra direkt atlayıp buraya geldik. Laron evindeyiz. Şimdi Laron evine doğru yürüyoruz. Milli takım bizi mahvetti ya. Vay. Ay ay. Selamünaleyküm kardeşim. Aleykümselam, nasılsın? İyi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Kapı açıktı. Ha? Kapı açıktı direkt. Aşağıdaki mi? Aynen. Vallahi abi açık kalmış. Güzel açık bırakmış. Gel abi böyle geçelim istersen. Buraya mı geçelim? Ha, buraya geçelim. Tamam buraya geçelim. Kameramanım yok. Hem kameraman hem Olsun abi bir şey olmaz. çekiyorum. Gel otur abi. Buraya oturalım. Aynen buraya oturalım. Evet Kaan ne haber, nasılsın? Nasıl gidiyor? İyi abi çok şükür. Aklıma geldi. Sonunda buluştuk ha? Harbi ya abi. Bir sene sonra. Sizleri Türkiye'de görmek zor. Vallahi 12 ayın iyi. 9 ayı Vallahi Berlin'de olduğunuz iyi için. harbiden. Ama olsun kavuştuk sonunda. Sonunda abi. Nasıl gidiyor? Sen nasılsın? İyi ben de çok şükür. Nasıl gidiyor? İyi bir Evin şekilde konumu çok sağa güzel. sol. Ne? Ev gayet güzel. Eyvallah abi teşekkür Çok ederim. güzel. Nasıl gidiyor? Valla bir şey yapmayalım abi öyle sağ sol takılıyoruz. Böyle biraz dinlenmece mi? Aynen. Dinlenmece mi? Prak atıyoruz. Dinliyoruz. Aynı Dinleniyoruz. zamanda. Turnuvalar Aynen. şu an yok. Bir ay sonra başlayacak. Aynen bir ay. İkisinde 2 Temmuz'da Hı hı. başlıyor. Şimdi klasik ilk sorumuzdan başlayalım. Gerçi ben bunu biliyordum. Geçen bir YouTube'da videonun girişinde söylüyordun. Larokniki'nin anlamını. He. Öyle çok makarası yok. Eskiden CS oynuyordum işte çok isim arıyordum. Böyle e-sporculara baktım. Sanki böyle çok ünlü bir e-sporcu olmasın. Ortalama bir e-sporcu olsun. Ama ondan bir esinleneyim falan diyordum. Lekro vardı işte o zamanlarda. İşte gördüm. Nasıl ne yapabilirim diye düşündüm böyle. Bunu çevirdim birazcık. Larok oldu. Öyle çok bir makarası yok aslında. Hiçbir e-sporcunun böyle çok anlamlı şeyi yok. Aynen Niki yok. öyle. Ben de gelmeden önce şey düşünmüştüm. Ragnarok'tan falan mı geliyor acaba? Yok diye. ya. Ha, Ragnarok'tan. Yok abi öyle. Bir esinlendim birazcık böyle. Valorant'a geçtikten sonra bu niki aldın. Yok CS'de de. CS'de mi Aynen, vardı? CS'de de vardı. Anladım. Seni geçmişte yapanın yayınlarında daha çok herkes öyle söylüyor. Yani, Tanıdık. Aynen. Böyle bir senin için böyle bir yükseliş gibi bir şey oldu. Buralara kadar gelmen nasıl oldu? Bana böyle bir kısa bir özgeçmiş. Yani nasıl bir Anlatayım abi. grindladın? Nasıl çabaladın? Abi işte ilk başta EFA'nın videolarına girdim. İşte EFA o zamanlar şey yapıyordu. İşte 14 yaşında Radiant vs 16 yaşında Radiant vesaire vesaire diye işte öyle içerikler yapıyordu. Hı hı. O ara bakayım gireyim dedim. Öyle girdim. O aralar işte VS'leri falan kazanıyordum. Ascent birebirleri. İyi, Ascent birebiri de iyiyimdir. Şey mi yapıyordun peki? Sen mi başvuru yapıyordun? Yani ilk ben yazdım. Onlar Hı hı. yazmadı. Bu 2020 mi oluyordu? Oyun ilk çıktı sayılar mı? Yok 2020 değil ya. 2020 kaçtır? 2 Ha. 3 falandır. Pandemiden hemen Aynen. sonra. O aralar falandır. Hı hı. 2024'te olabilir tahmin değilim. O civarlar ama yani. Ondan sonra Ascent birebirleri kazandın. Aynen. Sonra ranked'larda öyle birazcık şey yaptım. O ara ranked'larda da yükselmeye başlamıştım. İlk kimle denk geldim? İlk ranked'larda Semih abiyle denk geldim Lego'yla. Semih abiyle denk geldiğimizde Semih abiyle dua atmaya başladık. Öyle full dua atıyorduk beraber. Güzeldi. Sonra aynı dönem, yani yakın dönem içerisinde Kiwi ile tanıştım ranked'da. Kiwi ile de yani baya dua atıyorduk gece gündüz falan. Kiwi ile. Aynen. Öyle Hı hı. işte o ranked'daki biraz gelişimim dönemim öyle başladı. Sonra o dönem okulum vardı. Okulu bırakmak istedim. İşte aileme falan söyledim bunu. İlk başta annem, abim falan genelde hepsi karşı çıkıyordu. Yani çünkü genel yani okul önemli kafasında bakıyorlardı. Yani ki öyle ama o zamanlar bir risk almak istiyordum. Ama onlara da dedim yani yapacağım ben biliyorum dedim.
Ondan da sonra bıraktım. Birazcık zor da olsa okulu bıraktık. Okulu bıraktığım dönem Regnum Kare'den teklif gelmişti. 6. oyunculuk. Yani şimdi sözünü böldüm. Okulu bıraktın. Komple oyuna odaklandın. O zamanların nasıl geçiyordu böyle hani sadece full oyun oynuyordun değil mi? Ranked Aynen. atıyordun. Belli bir seviyeye geldin. Radiant işte yani. Ondan sonra böyle teklif mi yoksa arkadaş mı oyundan tanıştığın bir şeyler mi böyle referans oldu? Mesela Regnum Kare'ye girdin diyorsun ya. O aralar Twitter kullanıyordum işte. Twitter'a klip atıyordum. Bir de aktif kullanmaya çalışıyorum. Twitter önemli diyorlardı herkes çevremdeki. Çünkü oyuna ilk başladığımda Twitter kullanmıyordum ben. Falan. Sonra Twitter kullanmaya başladım. Bir dünya klip attım. Aktif olmaya çalıştım Twitter'da. Sonra o zaman işte Regnum Kare'nin koçu yazdı. Yani aynı zamanda başka koçlar da yazdı 6. oyunculuk için ama devamı gelmemişti o zaman. İşte Regnum Kare'nin koçu yazdı. Tamam olur dedim. Yani 6. oyunculuk. Yani o zaman zaten küçüğüm. Yani Regnum Kare gelince hayır denilmiyor yani genel olarak herhangi bir takıma böyle. Heyecanlandım Aynen böyle. heyecanlandım öyle. 6. oyuncu olsam bile bir heyecan Aynen oldu. öyle tabii. Hani girdim takıma. İşte öyle oynamadım Regnum Kare'de. Yani Regnum Kare'de bir kariyerim olmadı aslında. Ama oyunu az çok yani biraz yani şey olarak öğrendim sayılabilir genel olarak. Ha, bir şeyler kaptım. Peki takımdaki oyuna oyunculardan. ilk hangi ajanla başladın? Hatırlıyor musun? Oyuna ilk iyi ama. Evet. Takıma Valorant'a. Valorant'ta ilk başta şey oynuyordum. Viper oynuyordum. Viper mı oynadın? Aynen, Viper. Zordur o Viper. Valla Viper oynuyordum ama yani çok line-up'sal bir şey yoktu. Ama Viper'a takılıyordum öyle. Ondan İlk sonra başında. Regnum Kare'den sonra. İşte Regnum Kare'ye girdim. Regnum Kare'de bir bridge yani support'tum bayağı direkt. O zaman da işte takımda Verlas vardı. Ya Verlas'ın da o zaman yani bridge'le yani Türkiye'de vuran denince Verlas da o zamanlarda geliyordu yani akla. O yüzden az çok bir şeyler öğrendim. Sonra Regnum Kare'ya işte dedim işte oynayacak mıyım vesaire ama oynanma şey olmayınca takımdan çıkmaya karar verdim. Çünkü ne bileyim kendimin geliştiğini hissediyordum ve o zamanlar ya bilmiyorum egosal mı bilmiyorum ama takımdaki bazı oyunculardan daha iyi olduğumu düşünüyordum kendi içimde. O yüzden oynamam gerektiğini düşünüyordum ama oynayamayınca yani çıkmak istedim. Kimse de bir şey demedi zaten. Herhangi bir şekilde Regnum Kare'de sözleşmem yoktu. Öyle geldim gittim sayılır yani. Ha. Aynen. Sözleşme gibi. Hani. Aynen. Yani. Sonra bittiğinde mix kadrolar kurdum işte kendi çapımda. İşte Balıkesir'e falan gittik. Balıkesir'de DGM turnuvası vardı o zamanlar. Aslında benim hikayem Balıkesir'de başlıyor tam olarak. Balıkesir'de işte beşli bir kadroyla girdik. Böyle kim vardı o zamanlar? Beşiktaş vardı Balıkesir'de. Genevice Wood'lar geldi aynı kadroda. Aizeonlar vardı falan. İşte, İnternet kafe turnuvası mı İnternet kafe bahsettin? turnuvası ama genel herkes geldi yani. Sektördeki çoğu kişi geliyordu o zamanlar Balıkesir'e. İşte başladık turnuvaya. Bizim en zor şart bize gelmişti. İlk yani random bir takımla oynadık hatırlamıyorum. Sonra Beşiktaş, sonra Wood'lar geldi. O zaman işte acellik yapıyordum. Yani kendi çapımda ne kadar yapıyordum bilmiyorum hatırlamıyorum o dönemi ama işte ilk başta Beşiktaş geldi. Beşiktaş'ı Bind'da yendik. Onu hatırlıyorum ama kaç yendiğimizi hatırlamıyorum. Karşıda işte Pasifik'in koru aslında. Rose, Jelos'un falan vardı. Aynen. Onlar vardı. İşte onları yendik. Sonra Wood'lar geldi. Wood'ları da Breeze'de yendik. Bu Breeze'i hatırlıyorum çünkü full rush attık. Wood'lar geldi değil mi? Wood'lar o zaman Heretics'te. Heretics'teyken Aynen mi? Heretics'teyken geldi. Öyle katılmışlar kendi Aynen aralarında. katılmışlar Ha. ama ciddi oynuyorlardı yani biraz. Ha, Bence sıra ciddi yapma oynuyorlardı. oynuyorlar. Aynen. Kazanmaya çalışıyorlardı yani. Onları Breeze'de yendik. Sonra onları yendikten sonra bir takım daha geldi mi hatırlamıyorum. Yoksa finale mi çıktık tam hatırlamıyorum ama işte finale çıktık bir şekilde. Karşımızda kim vardı? Maykozlar vardı galiba o zamanlar. Onlara 2-1 kaybettik finali. Ondan sonra finali kaybettikten sonra Beşiktaş'ın işte menajerleri falan konuşmak istediğini söyledi. İşte menajerlerle konuştum sonra Rose geldi. İşte Rose'la konuştum. İşte takımı yani o zamanlarda bir beşli vardı. O takımın değişeceğini söyledi. Yani takım o zamanki şeye bakıldığında iyi değildi yani. Değişeceğini söyledi. İşte biz üçlü sen Jelos'un, Rose, ben bir de 2 kişi çektik takıma. Tamam dedim. Yani olur dedim. Sonra başladık tryoutlara başladık. İşte bu ilk başta denedik bayağı isim denedik. Sonra Lolita entry olarak denendi ilk başta. Entry olmak istediğini söylüyordu yani her entry dışında şeydi. Biz de dedik ki smoker olarak gelmek ister misin entry denendikten sonra. Çünkü Lolita kötü değildi. Ama entry'de de o kadar iyi bir performans göstermemişti diye hatırlıyorum çok.
işte Smoker olarak denemek istemediğini söyledi bize. Gelmek istemediğini söyledi yani. O zaman farklı bir kadrosu vardı. Onunla oynamak istediğini söyledi. Hı hı. Sonra 2 gün falan geçti aradan. Bir daha sorduk. Ross sormuştu o zamanlar. Bu sefer de Utku gelmek istediğini söyledi. Sonra entry'de birini çekmiştik o zaman. Standoff'u çekmiştik. Sonra birkaç olay oldu ama standoff'u aldık. Sonra bir turnuvaya katıldık. Kazandık Ankara turnuvasını Nexus'a karşı. O zaman da Nexus'ta da tanıdık olarak Fabian ve Spiri vardı. Onlara karşı kazandıydık turnuvayı falan. Onlar da mı mixti? He? Onlar da onlar mix. mix, Onlar Nexus mix mi tam hatırlamıyorum ama mix galiba. Mixti. Hı. Aynen. Nexus'ta oynadık. Öyle yendik. Sonra turnuva bitti. Entry'yi değişme kararı aldık. Entry'yi değişme kararı aldık. Baktık o zamanlarda kim vardı? İşte Drunked'larda görününce comeback vardı. Çok işte tartışmalı olarak aldık onu ilk başta. Çünkü e, evet yani bize vuran biri lazım. Ama yani ranked oyuncusu gözünde baktığımız için biraz da başka isimlere de şans vermeye çalıştık bir sürü. Sonra comeback geldi. Comeback aldı ilk takıma. O zaman işte ilk beşli böyle kuruldu direkt ilk 2024 Ascension. Hı hı. Sonra bu kadroyla şey yaptık. Kapalı eleme şampiyonluğu. oynadık. Kapalı elemeden sonra koç değiştirdik. K geldi takıma. Mert abi. İşte ya bizim bu dönüm nokta aslında oradası. Mert abi geldikten sonra herkes biraz daha oyun öğrenmeye başladı genel olarak. Mert abiniz geldi. Siz kemik kadro oluşturdunuz. Premier'den yükselmeye başladınız değil mi? Zaten Yok. senin şeyin oydu ya. Ee, Kapalı eleme dedin ya. Aynen şöyle. Premier, kapalı eleme lig. Premier'de Mert abi yoktu. Kapalı elemede de yoktu. Kapalı elemeden sonra Mert abi geldi. Koçsuz da şey Yok koç, o dönem koçumuz vardı. Ama öyle tanıdık biri değildi. Anladım. Aynen. Sonra kapalı elemeden sonra Mert abiyi aldık. O süreçten sonra Mert abi bize oyunu bayağı öğretmeye başladı. Yani oyunu öğrendiğimizi oradan sonra anladık. Çünkü çok bilmiyorduk yani kimse az çok bilmiyordu. Oyunu öğrenmeye başladık. İşte lig süreci başladı. Ligde şampiyon olduk. Öyle böyle olduk yani. Sonra Ascension başladı. Ascension başladığında yani şey oldu. Yani güzel devam etti Ascension aslında. Bence yine ilk senemize göre Ascension. aynen ilk senemize göre bayağı iyiydi. Finale geldik. Finale geldiğimizde ya az çok herkesin kafasında şey vardı. Tabii ki herkes yenmek istiyordu. Ama işte takımda iki tane 16 hatta 3 tane 18 yaş altı olduğu için EMEA'da oynayamayacaktık yani. Hı hı. Herkesin bunu bilincelerinde vardı ama kazanmak istiyorduk. Kazanamadık. Belki hayırlısı bu oldu yani. Zaten oynayamayacaktık çünkü günün sonunda. Sonra geçti bitti Ascension. Sonra Gelos'un takımdan çıkmak istedi. O Supermassive'e gitti. Sonra da işte o dönem kimi alsak diye düşünürken Hall ve EF'nin o karışık dönemi vardı işte. Takım çok değişiyordu. Kraven'a şey yaptık. İşte düşündük. Ve Kraven'i aldık o dönem. Hı hı. Direkt. Hiç düşünmedik. Çünkü direkt upgrade'ti yani. Kraven iyi bir oyuncu direkt. Kraven'i aldık. Sonra o dönem biraz daha devam etti. O dönem işte arda arda lig şampiyonluğu, Challenger SMA şampiyonluğu falan aldık bir sürü. Sonra ikinci challenger'dı galiba tam hatırlamıyorum. Yani ikinci olması lazım. Comeback gitmek istedi EMEA'ya. Teklif gelmişti o dönem. Yani biraz şaşırtıcıydı çünkü zaten daha iyi olduğumuz takım. Yani hepsinden daha iyiydik o dönem. Evet. Eee Şok oldunuz mu bunu He? söyleyince? Ya şöyle bir tık şeydi çünkü herkese teklif vardı yani mantık olarak bakılınca herkes gidebilirdi ama takımda herkesin bir aile duygusu vardı yani öyle diyeyim. Hı hı. Kimse gitmiyordu. O gitti. Yapacak bir şey yoktu artık oradan sonra bir şey yapamadık. Onunla finali oynadık. Gittikten sonra final yani gitti ama biz de bir finalde oynadı. Sonra o maç bitti. Sonra entry denedik. Entry'den yine bu arada tryoutlarda sadece bir oyuncu denedik biz full. İşte iki oyuncu arasında kalmadık. Loversack geldi tryout'a. Aynı şekilde İstanbul'a geldi işte. Denedik. Loversack cidden daha iyi bir şekilde uyum sağlanamazdı bence. Çünkü o dönemde bakılınca yani bakılınca comeback takımın starı gözüküyordu ama aslında takımın starları o core yani direkt. O üçlü dörtlü core'du. Çünkü yani aslında gördünüz yani EMEA'ya gittiğinde çok aşırı fazla şey yapamadı. Çünkü yani fark vardı yani. Sonra Loversack'ı aldık işte. Loversack Umut gerçekten aşırı iyiydi. Ya ilk başta yavaş başladı. Çünkü alışma dönemi bence çok normal. Hı hı. Ondan sonra Challenger SMA bitti ve falan Ascension'a başladık. Ascension'da
Bu arada Umut'la lig şampiyonluğu da aldık bu arada. Umut Sup'taydı. Sonra boşta çıkınca siz mi aldınız? Aynen, Umut Sup'taydı. Boşa çıktı Umut. O ara mix'te oynuyordu galiba ya da mix'te oynuyor diye biliyordum. Sonra aldık onu. Bayağı iyi uyum sağladı bence genel olarak, dediğim gibi. Sonra lig şampiyonluğu falan aldık. Arada işte BTC Türk vardı. Onu kaybettik. Sonra BBL Pasifik oldu. Aynen. O da BBL Pasifik oldu. BBL Pasifik daha önceden olmuştu. Daha Yani Kraven dönemi BBL Pasifik BBL, oldu. Onu evet. söylemeyi unuttum, Hı hı. pardon. Doğru. Ondan sonra işte Ascension'a başladık. komple BBL'e geçtiniz. Aynen. Pasifik Ascension kaldı. dönemi çok iyiydi. Hı hı. Umut'u mesela En keyif aldığın dönem hangisiydi peki e-sporda başladın? Ascension ya 2025 Ascension 2005 dönemi. geçen sene. Aynen. Geçen sene Ascension. Ascension çok iyiydi. Çünkü genel olarak eğlenceliydi. Zaten hedefimiz oydu. Amacımız oydu hepimizin. Evet. Emeğe çıkmak ve o amacı geçirirken de Peri masalı. aynen. Çok eğlenceliydi yani genel olarak. Ben yani o dönem çok eğlenmiştim. Yani o Ascension döneminde Umut'un parmağında, işte mouse tuttuğu parmağında işte iltihap oldu, hem de yani büyük bir iltihap, yani bildiğin oynayamayacak derecede bir iltihap olması lazım. Normalde yani bakılınca bütün oyuncular, fanatik mesela oyuncu hastalanıyor. Takımdan şey yapıyor. Tabii onların hastalığını Standard bilmiyorum oluyor ama falan. hemen değiştiriyor. Hı hı. Başka Evet. takımlar da bir sağlık durumu olduğunu değiştiriyor. Umut oynamak istediğini söyledi. Oynayabileceğini söyledi. MVP de attı. Umut cidden, Umut o dönemden sonra, o dönemden önce de iyiydi. O dönemden sonra bambaşka bir performansa geçti. Yani karakter olarak da harika bir uyum, harika bir karakter. Yani komik bir insan, çok karakteri çok iyi. Peki yani. bu kadar iyi giderken Kickoff muydu? Kickoff'tu galiba. Aynen. Biraz düşüş oldu BBL'de. Yok, Stage 1'de. Stage 1'de kötü. Aynen. O yorunun değişmesinden dolayı kaynaklı bir şey mi? Abi illa yorunun etkisi vardır tabii, çünkü Metanın değişmesinden aynen, kaynaklı. metanın değişmesinden illa bir sebebi vardır. Ya biz şöyle, Umut takıma geldiğinden beri, ilk geldi tryoutlarda, o günden beri full Euro oynadı. Başka hiçbir çare oynamadı Umut. Bir buçuk yıl boyunca Euro dışında bir şey oynamadı. Evet. Ve ondan sonra alışma dönemi tabii güzel olacaktı. Şimdi Euro değişti. Biz Masters'tayken değişti. Yani doğal olarak Euro'ya biz alışamadık. Yani hala Euro oynamaya devam ettik. Çünkü Masters'ta Euro oynuyorduk herkes. Biz Masters'dayken diğer EMEA takımları Euro'suz oynamaya alıştı falan. Ve o dönem bizim en iyi iki haritamız Korot ve Abyss gitti. Yerine de Fracture ve Bind. Fracture'ı Utku, yani Loita ile ben kariyerimizde hiç official maçımız yoktu neredeyse. Bilmiyoruz Jen haritayı. Bind da bizim instaban zaten. Yani Bind'da oynamıyoruz. İki harita geldi. En iyi iki haritamız gitti. En kötü iki haritamız geldi. Yani o dönem alışma süreci çok şeydi. İlla başka etkenler de Ondan sonra zaten aynen. düzelttiniz. Yani bir Tekrardan şekilde mesela. Stage 1'de kötü bitti. Ama Stage 1'den sonra EBC'de düzelttik her şeyi. İnşallah devam da gelecek. Öyle. Sen BBL'deki rolün Flex. Aynen. Değil mi? Aynı Wood Evet. gibi. İşte dediğimiz bu oyun metası ya da işte bu rakipler değiştikçe senin de böyle sık sık rol değiştirmeye ihtiyaç duyuyorsun. Bu işte kimi zaman Raze oynuyorsun, kimi zaman Breach oynuyorsun, kimi zaman da işte Deadlock bile oynuyorsun. Ya bu senin oyun performansına etki ediyor mu? Yoksa hani çakılı bir ajan ya da 2-3 tane minimum ajan havuzu senin için daha iyi ve ya stabil olarak olabilir mi? Oyunuma etki iyi anlamda ediyor. Ben çünkü mesela şöyle diyeyim. Her map atıyorum yani. Jet oynamak istemezdim. Ya böyle her map böyle değişik, Breach, Deadlock, Phoenix, Raze. Hani yani bütün rolleri oynama ihtimali, yani oynayabiliyorum. O yüzden ben öyle çar değişikçe hoşuma gidiyor falan. O yüzden iyi anlamda etki ediyor yani oyunuma. Memnunum yani o yüzden. Peki bu aldığın çarlar yani ajanlar sizin haritanız olmayan ajanlarda böyle yolo mu yapıyorsunuz? Ben Deadlock oynayayım. Ne anlamda anlamadım. Ya yolo derken hani çalışmadığınız map'i adamlar seçiyor ya. Ya öyle çok map olmuyor ya. Yani olmuyor mu? İlla oynuyorsunuz aynen, yani o illa map'i. o map'i Bir kere çalışıyor. deniyorsunuz yani ajanla. Her türlü çalışıyoruz aynen. Ha, hiç Turnuvaya bilmediğiniz map geldiği zaman ya işte ben bu sefer Deadlock oynayabilirim falan diyor musun yoksa? Yok öyle çok öyle Ya zaman da olmadı işte yani. biz Deadlock denedik sen Deadlock al mı diyorsun? Bu map oynamıştık Deadlock hani anladın mı? Yani mesela Ya da Phoenix denemiştin diyorsun. Çok Yani az çalıştın. aslında öyle değil. Dene mi diyorsun yani? mesela turnuvaya girmeden önce atıyorum map havuzu kaçlık, 6 ya da 7 tam hatırlamıyorum işte. Bütün hepsini çalışıyoruz. Hepsine teker teker yani vakit ayıracak şekilde çalışıyoruz. Çünkü
Yani banlayacağımız map dışında hepsine çalışıyoruz. Çünkü yani her map seçilebilir. Her takım farklı bir map oynuyor. O yüzden hepsine çalışıp girdiğimiz Peki- için öyle çok bir şey olmuyor. Kale dediğiniz map'i böyle gerçekten herkesin sevdiği map'ten mi çıkarıyorsunuz yoksa uyum sağladığı map'ten Kale mi? mi? Evet. Uyum sağladığımız. Yani, Uyum mu? yani şey, herkesin sevdiği bir map değil ama mesela nasıl desem, Korot mesela seviyordunuz. yani Korot'u seviyorduk. Çünkü Korot'la hem kickoff finali hem şeyin finali kazandık. Hı hı. Ascension. O yüzden Korot'ta tecrübemiz iyiydi. İyi de oynuyorduk. Abyss mesela. Abyss'imiz o dönem çok kuvvetliydi. Yani aslında Abyss'imiz hep kuvvetliydi. Yani var olduğu yerlerde hep kuvvetliydi. Çünkü Abyss bize göre bir map birazcık, yani gerçekten iyi bir map. Kuvvetliydik Abyss'te falan. Hı hı. Yani ama karşı takımın da güçsüz olduğu bir map için öyle çok bakmıyoruz yani. Ama illa mesela en iyi ikinci haritamızdır bir tane map. Atıyorum şu an yani Bind'dir mesela en iyi ikinci haritamız. Karşılığında en kötü haritasıdır. Ona gitmeyi bazen düşünebiliyoruz yani. Anladım. Evet. Peki sen BBL Pasifik'teyken Fnatic'ten teklif aldığın doğru değil mi? Yani resmi olarak hayır. Yani resmi bir yani ilgi yani her takımın herkese var. Hani söylüyordun ya her takıma, her oyuncuya pardon teklif gelmişti. Comeback'e işte gelmişti, bize Hı de hı. gelmişti. Sen o zaman Fnatic'e gidecek miydin? Yok. Yok. Yani yani resmi olarak yani yani teklif ilgi vardı. Ama o dönem takımda kalmayı tercih ettim. Ha. Evet. Resmi bilgi yoktu ama. Yani resmi bir teklif o dönem Navi'den vardı. Hı hı. Fanatik'ten de yani ilgi vardı ama takımda kaldım yani dediğim gibi. Ha. Hani bu sizin forma şeyinizdeki çekimlerinizdeki Ha, evet. Fnatic muhabbetinden bahsediyorum. Ha, evet. o dönem teklif vardı, evet. Evet. Daha ayrı bir şey. Peki o zaman şimdi atış serbest sana. O ne Bu abi? sürekli ayağa kalkma muhabbeti. Bu konu hakkında seni biliyorsun çok Twitter'da vesaire falan eleştiriyorlar. Özellikle trash talk konusunda takımı bayağı eleştiriyorlar. Ya seni de cringe buluyorlar. Çoğu ben gördüğüm kadarını söylüyorum. Ya bana göre olması iyi bir şey. Mesela esporda trash talk vesaire falan CS'de falan da görüyoruz. En basit Apex'i görüyoruz mesela yani. Neler yapıyor mesela. Bana göre hani ya olması gereken bir şey. Yani bu olay seni ne yapıyor? Oyunda seni daha çok mu motive ediyor bu hani trash talk, ayağa kalkma, takımı gazlama? Ateşliyor mu yani? Şöyle abi, maça girerken ya olarak hissetmiyorum. Bu maç ayağa kalkacağım diye demiyorum. Oyun içinde denk geliyor. Yani içimden ayağa kalkmak geliyorsa ayağa kalkıyorum. Yani içimden ne geliyorsa onu yapıyorum. İçimde o an maç içinde her zaman hırs oluyor. Ve hırslandığımda ayağa kalkıyorum. Bu bilmiyorum, bence oyunda olması gereken bir şey ve Twitter'da bilmiyorum bizim yani Türk tayfası genelde bence e-spor tam olarak gelişmiş seviyede değil. Yani illa belki benim de abarttığım noktalar oluyordur bu arada. Ben ona bir şey demiyorum ama genel olarak olması gereken bir şey yani. Bilmiyorum, o yüzden çok bir yorumum yok. Reset tarama. Hı? O da oyunda olması gereken bir şey tamamen. Bence oyunda seyir zevki veriyor. Ben Mesela sen tarıyorsun ya. Seni taradıkları zaman sen uyuz oluyor musun? bazen ama eskiden oluyordum çok fazla ama bu bayağıdır olmuyorum ya. Hı. Ama ben taradığımda kesin çok uyuz olanlar vardır yani. BBL'de oynamasaydın aynı takımda oynamak isterdin. Ben de oynamasaydım. Hayalini Evet. kurduğun bir takım var mıydı böyle 100 Thieves olur? Öyle EMEA'dan yoktu. EMEA'dan öyle çok şeyim yok ama Amerika'ya bir düşün, Amerika'dan. Belki T1'da oynamak isterdim. T1. Aynen. T1 olabilirdi. Sonra Enerji'de de oynamak isterdim. Öyle ama şu anki Valorant kadrosundan dolayı yani genel olarak belki orada. Genelde Amerika mı diyelim? Aynen, genelde Amerika. NA yani. Aynen, NA tarafında oynamayı isterdim. Peki e-sporcu olmasaydın ne işle uğraşıyor olurdun? Abi ben de e-sporcu olmasaydım vallahi hiçbir bilgim yok. Herhangi bir başka bir hedefim yoktu e-sporcu. Ne okuyordun? Yani var mıydı böyle bir... Öylesine okuyordum yani. Öylesine mi okuyordun? Evet, hiçbir şeyim yoktu. Bir hedefim falan yoktu. E-sporcu dışında. Nasıl geçinecektin? Demeyecekler mi de iş bul vesaire falan diye. Ha, yani e-sporcu Yani- olmayı yani kesin olacağım diyordum şu anda yani. Başka bir ihtimal yoktu gitti. Kafasına koyan oluyor diyorsun. Evet, cidden kafasını Bunu daha önce de 2-3 kişiye sordum mesela. Onların da böyle bir yani hiçbir ne bileyim bir planım falan yok. Ben e-sporcu olmaya karar verdim ve e-sporcu oldum dediler. Evet. O da güzel bir şey yani kafasına koyduğum bir şey o. Çünkü olamama durumu da var yani Aynen, anladın yani mı? riskli iş Kim bilir aslında. yani kaç tane e-sporcu var yırtınan ama Olabilir. hala takım bulamayan Evet. vesaire falan. Şansı yaver gitmeyen diyeyim.
Ondan bahsettim. Kız arkadaşın hariç en sevdiğin duo. Kız arkadaşım var işte tamam o ek olmasaydı kesin kız arkadaşım olurdu da en sevdiğim de o. 2 tane var. 2 tane ya. Loita'dır ya direkt. Lolita mı? Aynen Loita'dır. Hep beraber oynuyorsunuz böyle. Yani hep yani, Oyundan zevk aldın. aynen Loita'dır. Lolita. Peki uyuz olduğun bir sporcu var mı? Kesin Atış vardır. serbest. Kesin vardır uyuz Nefret ettiğin, uyuz olduğun. Ya oyun içi çok vardır ama oyun dışı karakterini de sevmediğim kaç yani bir düşünüyorum. Sugetsu diyebilirim ya muhtemelen. Sugetsu mu? Aynen. Diyebilirsin ya, sıkıntı yok. Sugetsu'dur muhtemelen. Evet. Bir de Mada ya. Mada. Ama Mada'ya çok kuruğum yani ve o enerji Aa. başından beri. Mada, NRG Mada. Aynen enerji Mada. Ha. Niye, ne yaptı? Ne? Niye, ne yaptı? Ya bilmiyorum. Trash talk mu yaptı? Maçı kaybettikten sonra bize el salladı şöyle. Görüşürüz anlamında. Ha. Ona bir kururum yani. Onlarla oynamak istiyorum tekrardan. Bir daha oynama şansınız var mı? Champions'ta mı artık? EBC'de var. EBC'de onlar da var. EVC'de onlar da var Aynen. değil mi? Ha. Peki idol olarak gördüğün bir sporcu var mı? Leo ya. Leo mu? Aynen. Abi, galiba bu soruya 2 yıldır önce cevap veriyorum. Leo yani. Leo. Leo gibi oynamak isterdim. Olmak Aynen. isterdim. Leo iyi oyuncuydu da. Evet. Gitti. Peki stage olur. Oyun olur. Ya geldi stage'e. Başına gelmiş ilginç bir olayın var mı? İlginç bir olayım. Vallahi düşünüyorum da yok ya. ilginç. Öyle- Egzantrik böyle. Değişik. Garip. Interesting. Vallahi hiç öyle Hiç yok mu böyle? Düşünce yok gelmedi. ya. Böyle düşünce aklıma hiç gelmedi vallahi egzantrik bir şey. Peki. Ama gerçi egzantrik değil de o an yapmıştım. ESA zamanında yani. İşte US finali öncesi top sektirme yarışması yaptık. Hı hı. Top sektirme de topta da bütün Türkiye milli takımına imzası vardı. Çok da sektirmedim. Ama karşımda o zaman Eko vardı. Eko çok az sektirdi. Ben daha fazla sektiririm diye o topu aldım yani. Değişik bir an diye. Kaç sektirdin hatırlıyor musun? Ben mi? Ben normalde iyi sektiririm de o an 5-6 falan anca yapmışımdır yani. Peki gerçekten karşına geldiği zaman seni zorlayan bir sporcu var mı? Zorlayan. Aim fight olur, oyun bilgisi olur, mermi attırmama olur. Yok. Gerçekten respect böyle. Öyle diyebileceğin. yok ya. Yok mu? Yok vallahi. Peki. Hobin var mı? Hobim hobim genelde hep şarkı dinlemek oluyor ya bir şekilde. Ha. Yani Halı saha olur. Yok, Balık öyle- tutmak. yok öyle bir hobim yok. Halı sahada yok. Öyle o tür aktivitelerde yok ama işte Almanya'da daha çok yapıyorum. Ya yürürken işte eve dönerken ya yürüyorum ya da Lime var scooter. Onu sürerken şarkı dinliyorum yani. Ondan Anladım. başka bir şeyim yok. Twitter'da en sevdiğin BBL taraftarı var mı? En sevdiğim biber taraftarı. Evet, en sevdiğin BBL taraftarı. Var ya çok var ama yani sevdiğim biber taraftarı. Ne derler ona? Mentleştiğin, like'laştığın, İşte- şeyleri çok hoşuna giden, editleri sana yapılan Editleri. falan. Ya çok var yani. Bir tane yok yani. Şöyle Vrade var. O bizim Aha. Vrade zaten ya BBL yani taraftar olarak en yakınlarımızda. İsketeler var. İsketeler. Aha, Barbarossa var. aha. Barbarossa falan. Bunların arasında en sevdiğin yok mu? Şimdi, Tek diyebileceğin. ya Vrade'dir ya. Vrade mi? Bakıldığında Vrade Peki. bize en yakın olduğu için Vrade'dir ama Peki. çok fazla şey vardır. Nations Cup hakkında biraz bilgi daha yani Türkiye takımı olarak. Milli kadro mu? Evet. İşte milli kadroda... Hedefimiz var mı? Ya başlayacak çünkü 2 hafta sonra da hani. Aynen. Yani milli kadroda ya seçilecek illa yani yayınlanmadı ama seçilecek beşli her türlü çok güçlü bir kadro olacak ve bence %100 büyük final adayı yani büyük finalden aşağısı başarısızlık olarak görülmeli bence. Çünkü yani çok geniş bence 3 takım bile kursak yani 2 takım kursak büyük finalde eşleşecek bir şeyimiz Evet. var yani. Hı hı.
Kadro geniş, evet. Yani kadro bayağı geniş. O yüzden her türlü kurulacak kadro %100 bir şekilde başarılı olacak. Hedef final, şampiyonluk. Şampiyonluk yani hedef direkt. Bu başlayacak, kaç gün sürecek? Bir ay sürüyor. Onunla ilgili çok bir fikrim yok ama Kasım ayında falan başlayacak. Evet. Geç başlayacak bayağı. Hı hı. Ne kadar süreceğini ben de tam bilmiyorum ama. Anladım. Peki kariyerin boyunca pişman olduğun ve kırılma noktan burası dediğin bir yer var mı? Pişman olduğum bir yer yok yani. Ben Pişman olduğum bir yer yok. aynen ben genelde illa kötü yerleri vardı. Çünkü kötü oynadığım maçlar bile pişmanlık olabilir ama bütün maçlar tecrübe yani günün sonunda. Pişman olduğum bir an yok. Yani şimdi atıyorum. Yani en son oynadığım maçlarda Herediz maçında kötü oynadım. Ama Herediz maçında belki o gün kötü oynamasam belki Champions finalinde kötü oynayacaktım yani. Hı hı. O an tecrübe oldu yani. Genelde pişman olmuyorum genelde. Pişman olduğum bir şey yok. Aynen. Peki sana gelen kötü yorumları takıyor musun? Yok. Twitter'da. Yok ya. Senin daha çok böyle kötü yerini daha mı iyi etkiliyor? Daha mı Beni böyle? etkilemiyor. Direkt. Etkilemiyor İyi de mu? etkilemiyor, kötü de etkilemiyor. Kırılma noktan dediğin bir yer yok. Yok. Kırılma noktan bence senin Balıkesir'deki internet kafe. Ha evet. Ya, kırılma nokta Kariyer, iyi olarak iyi olarak evet. o olabilir aynen. Kariyerim açısından iyi Aynen, oldu. iyi. Peki abi Radiant'ım, e-sporcu olmak istiyorum diyenlere karşı bir önerim var. Abi Radiant'ım 30 vuruyorum, takım bulamıyorum. 3 sezondur Radiant'tan aşağı inmiyorum. Ne yapmalıyım? Yayınlarda da büyük ihtimalle sana Ha, soruyorlardır. illa soruyorlar da Evet. yani Sen bu yoldan gelip internet kafe turnuvalarından, rankedlardan gelip işte okulunu bırakıp e-sporcu oldun. Bir hedefe ulaştın. Onlar da aynısını mı yapmalılar? Ne yapmalılar? Senin yolunu mu izlemeliler? ya şöyle yani genelde olamayanlar hep lobi şeyine kayıyor. Yani olamayan taraf, e-sporcu olamayan taraf, e-sporda lobi var. Şey yapıyor ama mesela bence çok doğru değil. Çünkü nasıl desem başarmak isteyen bir şekilde başarıyor. Yani şimdi 20 kaç tane insan vardır lobi diyen. 100'den fazla insan vardır. 100 tane insan bir tane beşli kadro kurup yani hepsi öyle düşünüyorsa beşli kadro kurup yani çıkabilirler yani. İyi olduklarını düşünüyorlarsa illa bir şekilde. Bir de şimdi 2020'de daha da mümkün çünkü LCQ çıkıyor. Eğer gerçekten başarılı olduğunu düşünüyorsan LCQ'den çıkabilirsin diye düşünüyorum genel olarak. Sistem yerlere. komple değişiyor. Aynen sistem Aha. komple değişiyor. Premier de iyi oldu genel olarak insanlara bence. Çünkü Premier'den çıkan ilk takımda emeğe çıktık. Yani mesela senin üzerinden örnek gösterecek olsak sen okulunu bırakmışsın, Valorant'a devam etmişsin, uğraşmışsın, işte internet kafe turlarına katılmışsın, ikinci olmuşsun, oradan kontak kurmuşsun vesaire gibi. Ama hiç vazgeçmemişsin. Aynen. Ya burada işte lobicilik var deyip Yo, bırakmamışsın mesela. Aynen. Mix kadro kurmuşsun. Network'ünü genişletip Aynen. şu an bulunduğun yere gelmişsin. Bu lavuk arada olarak. Balıkesir turnuvasına ya da önce de bayağı turnuvaya katıldım yani 15 yaşımda yapılan yani katılabileceğim bütün turnuvalara katıldım yani. Hı hı. Kendimi şey yaptım, geliştim. En azından şimdi turnuvaya katılıyorsun. Ben turnuvada reklama katılmadan önce reklama karşı turnuva oynadım. Reklama karşı vurdum. Belki orada görüp şey yaptılar yani. Turnuvaya devam ettikçe takımın kötü olduğunu düşünüyorsan da turnuvada iyi oynadığın sürece birisi seni görebilir. Birisi görüp seni şey yapabilir. Yapabilir yani bir sürü şey olabilir. Örnek olarak ilk önce Radiant olacak. O top Evet. 100'e girecek. Sonra Aynen. Yani düzenli sosyal medya kullanımı olacak. Aynen bak Twitter çok önemli ya Twitter, bence. X'te kliplerini atacak. Aynen. Olabildiğince arkadaş edinecek oyundan vesaire. Face to face LAN turnuvalarına katılacak. Aynen. Bu şekilde network'ünü geliştirecek. Aynen. Biraz zaman alacak. Yani o senin artık değil mi? Şansına kalmış. Aynen. Biraz Tanıştığın kişilere kalmış. Başarına ve yeteneğine kalmış. Ondan sonra zaten diyorsun ki her türlü gelişir zaten. Aynen. Peki sürekli takip ettiğin bir Valo ya da Valo dışı bir içerik üreticisi var mı? YouTube izliyor musun? YouTube Rane'yi biliyor musun? Rane'yi izliyorum ben Aha. genelde full. Onun dışında aşırı fazla YouTube'da ya FIFA'da Arden Papazyan falan onların Ha. rebuild'larını falan izliyorum. Onun dışında başka izlediğim biri yok. Anladım. Peki maçtan önce bir totemin var mı? Maçtan önce tutamıyorum. Ya da böyle kendi işte müziktir, dinlediğin özel bir şarkıdır. Öyle maçtan önce totemim ya kız arkadaşımla mesela ısınıyorum. Oyunu onunla oynuyorum yani, yani poligon dışında DM falan onunla oynuyoruz. DM, TDM. O totem sayılır bence çünkü onunla oynamaya çalışıyorum yine. İlla denk getirmeye çalışıyoruz birbirimizi.
Sonra dinlediğim bir şarkı. Genelde maç günleri yani işte ofise giderken ya da bir yere giderken illa şey dinliyorum. Starboy dinliyorum. Sağ ol. Öyle kendimi moda sokuyorum. Sonra Hı hı. onun dışında bir şeyim yok. Stage'e oyuncaklar getiriyorsun. Yani stage onlar da totem olarak şey alır mı? Ben maça hazırlık Sana dönemi. atılan yorumu biliyorsun değil mi ne olduğunu? Niye? Bayağı bir şey dizmişsin. Şeyin önüne Aha. biri şey yazmış. Larok He. şeyin önüne işportacıya çevirmiş ya. Ya, Oyun olmamış. onlar şey ya direkt maç totemi. Ben maç öncesi totemi olarak kafamda kurdum. Hı hı. Onları işte onu aşağıda eve giderken görürsün Ha. zaten. Tablo, oyuncaklar falan hepsi kız arkadaşımın hediyesi. Hı. Bir tanesi dışında. O zaman bakalım. Müsaitse. Bakalım. Hadi bakalım. Ya buradan burası salon. Oturduğumuz yer buraya bir çek istersen. Burası tamam. Televizyon PS5. Aynen. PlayStation oynuyor. Aynen. Oynuyorum arada ya orada kadar değil. Burada farklı bir tuvalet var. Banyo, tuvalet. Aynen. Bu mutfak burası. Şurada balkon işte her odanın neredeyse balkonu var. Aşağı daha demin de balkon var. Bura balkon. Ha? Ufaktan da denizi görüyor. Aynen. Sessiz, sakin. Aynen emekli sessiz mekan. sakin bir yer güzel. Aslında setup'ı buraya kuracaksın böyle. Ay. Yukarıda başka bir şey Yemeği yok. odanda mı yiyor? Genelde mutfakta mı yiyor? Genelde mutfakta ya. Ha. Şurada da balkonlar. Burada salıncak da var. Aynen. Oturuyor musun lan? Otur abi. Bak buranın balkonu biraz daha ufak. Aynen biraz daha yeri daha ufak. Hadi diğeri daha büyük. Sonra otururuz. Ya aşağı inelim abi. Ne? Ters mi? Şu iki yatak odası buralara çok şey yapmıyor. Tamam. Burası da tuvalet. Orada. Bura benim mekan. Senin de lan. Kocaeli Spor. Ne anlatıyorsun be oğlum ha? Benim mekan böyle. Senin mekan böyle. Aynen. Sade bir setup. Yani sadece güzel, kâfti. Hı hı. Oralarda kız arkadaşımın hediyeleri var. Masaya Benim. koyduğun bu muydu? Aynen masaya koyduğum o Evet. fotoğraf falan işte. Aynen. Türkiye Kupası diyor. Aynen. O MVP kupası. Test et mi bu? O Tesfet'tir aynen. Diğeri TR1 Ligi, diğeri de Ankara olması lazım. Buraya mı koydun? Aynen. Bu kupa. Evet. Kupanın sana ne işi var? O MVP kupası o şey. Ha. TR Ligi'nde en çok ACS'e Pasifik onu aldı. veriliyor. BB Pasifik. En Güzel son. pas. Aynen. Ha. Burada tablo var. McQueen tablosu. Bu senin makaran bu. Benim makaram bu. Bunu... Twitter'da hep paylaştığın editler. Aynen. Queen. Bu da şey. Kız arkadaşımın annesinin hediyesi. Ha. Aynen. Burada kartlar falan var işte. Sporcu. Game on. Tespit, Game On, Fantastik. TR1 Ligi falan filan. Formalar. Formalar burada takılıyor arada. Geçen sene forması. Bu 5. yıl forması BBL'in. 5. yıl forması. Bu da yeni forma zaten. Yeni forma. Burası da setup. Çok bir şey yok. Kameraya bunu koymuş. Var Diye tabii dokuz ya. yıl mı? Yapıyorum ya. Gelmiş Değişiyor var arada. Bunları da götürüyor musun stage'e? Aynen stage'i şu üçünü de götürüyorum. Tabloyu da götürüyorum. Şunda Kupayı da götür. İşportacı. Arabalara izin verse arabaları da götürecektim de. Ya götürmek istiyorum da. Arabalara izin vermiyorlar. Niye? McQueen ya makara şey. Reklam. Aa, Ondan sıkıntı alıyorum da. koltuk. Aynen. Ah, iyi bir yerin koltuğu. Aynen. Bilgisayar kapalı ama. Bir şey kapalı şu an açayım hemen. Biraz tozlanmış ya. Evet, şimdi Larok nasıl oynuyor? Oyunu. Bir iki poligon atalım. O zaman. Slive'i takıyor, Slive'i Aynen. oynamıyorsun. Silişsiz. Öyle çok silişsiz oynamıyorum ya direkt. İlk başlarda yoktu da. Bilekten mi oynuyorsun, koldan mı? Karışık. İkisinden de biraz var yani. Ara ara değişiyor şeyler. Burun değiyor mu sende monitöre? Yok. Burun değmiyor. Yani sahnede sahnede totem olarak
monitörü böyle tutmuyorum. Bildiğin kim gibi, Emre Siç gibi tutuyorum sahnede. Orada yakınım bayağı da normalde oyun oynarken ya da GH'de falan o kadar yakın değilim. Senin Sense DPI Benim Sense DPI Sense 04, DPI'de 400. 0'da 400. Aynen. Yani çok Ortalama. high değil, Ortalama bir şey. Aynen. El böyle, klavye düz yamuk değil. Aynen klavye. Ya şöyle max şöyledir yani. Ayaklar böyle mi stage'de? Aynen. Full böyle oynuyor. Peki en sevdiğin skin? Bununla mı oynuyorsun genelde bunu? Ya bu aralar Ayamon'dur ya direkt. Ayamon'da. Aynen. Genelde Vandal oynuyorsun sen. Ben genelde Vandal oynuyorum. Phantom da oynuyorum arada da çok değil. Hı hı. Olay makara Vandal. Bu Zor'da bot vurabiliyor musun? Zorda abi bugün hiç oynamadım ama denerim. Allah. Bayağı iyisin bu arada. Isınmadan da öyle. Senin var mı böyle eğim antrenmanı vesaire falan yapıyor musun? Aa, Bireysel vallahi- antrenman. Ben günde işte Prag'lardan önce 3 TDM oynuyorum. Bir 10-15 dakika poligon oynuyorum. Bir de 2 tane DM oynuyorum. Öyle kovak aimleri falan kullanmıyorum. Kullanmıyor, hiçbir şey yapmıyor. Yok aynen. 3 DM. 3 tane TDM minimum. Bir de 15 dakika poligon Prag'lardan önce. Turnuva günleri de işte 5 TDM, 5 DM. Hı hı. Poligonda 25 dakika falan çıkıyor. Evet. Bu senin klavye mi booting? Aynen benim klavyede booting. Ha. Yani hep gördüğüm o yüzden. Aynen. Bunların durma özelliği var ya S'ye basınca ondan. Aynen. dolayı. Öyle. Burada balkon daha var. Aynen buranın balkonu daha var. Evet. Çok şey olmayabilir. Abi terlikle gezermiş istiyorsun. Temiz mi? Yani çok temiz Yok olmayabilir dışarıda şey istiyorsan. girmeden de bakalım. Aynen girmeden bak istiyorsan. Yan balkonun aynısı. Aynen. Bileklikleri üstte olduğu için de insanlar böyle. Öyle onun dışında Onun dışında başka bir şey yok. aynen soft. Ama Kocaeli'de destekliyorsun. Aynen. Gittin mi hiç maçına? İki kere gittim. Zaten abim destekliyor. Abimin askıları falan. Siz kaç kardeşsiniz? 3 ablam da. Ablam, Ablam, abim. O zaman bize müsaade. Nasıl istersen. Senin ev de ters tutacak. Girişin altından iniyor. Aynen. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Hoş. İyi ki geldin. Zamanını bana ayırdığın için teşekkür ederim. Ben İyi de teşekkür ederim. Ne abi? Sen çantalarını sonra verirsin bana. Tamamdır abi. Görüşmek üzere. Kendinize iyi Görüşürüz. bakın. Başarılar. Like atmayın arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Aynen öyle. Naroko'da kilitten takip edin. Aynen öyle. Açıyoruz yayınlarda. Yapıyoruz. Bakarımızı.